Yaşadıklarımı nasıl anlatsam bilemiyorum. Hangi kelimeler bu durumu net anlatır pek de emin değilim ama durumumu en iyi cahillik anlatır sanırım. Bir anlık hırs ile çıktığım bu yolda kendi benliğimden çok şey kaybettim. Bir tek buna eminim. Adım İclal, 36 yaşındayım. Hayatı boyunca ezik ve gariban olarak yetişmiş biriydim. Ailem kıt kanaat geçinen tipik Anadolu yani yurdum insanıydı. Bu olayların başlangıcı da o zamanlarda olmuştu. Fakirlik içerisinde büyüdüğüm yıllardı. Bölgemizde yaşanan küçük bir depremde yıkılan birkaç evden birisiydi bizim evde. Zaten geçimimizi zar zor sağlarken bir de bunun gelmiş olması artık burada kalmamamız gerektiğinin en büyük işareti olmuştu babama. O olaylardan sonra birkaç parça eşyamızı alarak büyük şehre göç ettik. Burada birkaç akrabamız vardı. Onların da desteğiyle küçük bir gecekondu mahallesine yerleştik. İlk başlarda yatacak çulumuz dahi yoktu. Kolu komşunun da yardımı ile birkaç parça döşek, birkaç battaniye ile yaşamaya başlamıştık. Babam inşaatın birinde amelelik yapıyor, annemse apartmanlara temizliğe gidiyordu. Ben de o zamanlar 17'sine daha yeni yeni girmiş, serpilmeye başlamış bir kızdım. Bizim oralarda bu yaşlarda evlenirdi insanlar. Benim de evlilik yaşım gelmiş, hayaller kurar olmuştum. İnsan bir şeyleri o yaşta mantıklı düşünemiyor, emin olun. Şu anki aklım olsa ne evlenir ne de bu işlere bulaşırdım. Görücülerimin gelmeye başlaması çok da uzun sürmemişti ama ailem verse bile bırakın düğünü bana çeyiz yapmalarının bile mümkünatı yoktu o dönemlerde. Birkaç ay geçmemişti. Yavaş yavaş durumumuz düzelmeye, kendimizi geçindirebilmeye başlamıştık. Kardeşlerim daha küçük olduklarından okullarından da geri kalmışlardı. Benden bir küçük kardeşim okumak istememişti. O yüzden o kardeşlerimle ilgilenebilecek yaşa gelmişti. Anneme çalışmak istediğimi söylediğimde ilkin çok karşı çıkmıştı ama zamanla onu ikna etmeyi başarmıştım. Asıl mesele durumu babama anlatabilmekti. Onu da annem alıştıra alıştıra anlatmış ve ikna etmeyi başarmıştı. Şimdi tek sorun çalışacağım işi bulmaktan geçiyordu. İlk taşındığımızda bize yardım eden akrabalarımıza anlattığımızda ben yaşlarında olan kızları Ayşe'nin de çalıştığı fabrikada iş bulabileceklerini söylediklerinde ailecek çok mutlu olmuştuk. Çünkü hem o döneme göre maaşı iyi hem de Ayşe ile gidip gelebilecek olmamdan dolayı güvende olacaktım. Ayşe iş yerinde olan ustabaşına durumu anlatmış, o da müdürle konuşarak işe girişimi garantilemişti. Pazartesi günü ilk iş günümdü. O gün Ayşe'nin yanında dolanmamı ve onun neler yaptığını izlememi, bu sayede daha kolay öğrenebileceğimi söylediler. O gün boyunca Ayşe'yi detaylı olarak izlemiş, ne yapıyorsa kafama yazmıştım. Zaten tekstil fabrikasında olan işler belli başlı işlerdi, bir zorluğu da yoktu. Salı günü ise usta ne nedir ne değildir, kim kimdir, kim değildir. Bunları en ince detayına kadar anlatmıştı. Çarşamba günü olduğunda ise ilk kez işe tam anlamıyla başlamıştım. Ayşe ile aynı bölümde çalışıyorduk. Takıldığım yerlerde o bana destek oluyor, bu şekilde işim de daha kolay oluyordu. O hafta cumartesi günü öğlen saatlerine kadar çalıştık ve haftalıklarımızı alarak fabrikadan çıktık. İlk kez kendi paramı kazanmış olmamın haklı gururuyla ailem için tatlı, ev içinde bir şeyler alarak ailemin yanına gittim. Kardeşlerimin ve anne babamın gözündeki neşeyi görmek bana fazlasıyla yetmişti. Bir sonraki hafta her şeyi kendi başıma yapar olmuştum. Bu şekilde haftalar haftaları, aylar ayları kovalamaya başlamıştı. Aile olarak da durumumuz düzelmeye, evimiz ise gerçekten bir eve benzemeye başlamıştı. O zamanlar taksitle eşya şu ana göre çok daha fazla ve kolaydı. Bir yandan evimize, bir yandan da hayalim olan kendi yuvamı kurma ve evlenme fikrimden ötürü kendi çeyizime de hazırlıklar yapıyordum. Ayşe ile artık aramızdan su sızmaz olmuştu. O zamanlar masum bildiğim Ayşe'nin çok da masum olmadığını anladığım zamanlardı. Bazen görüştüğü çocuk fabrika çıkışına gelir, onu da alır giderdi. Bana da onu idare etmemi, mesaiye kaldığı yalanını söylememi isterdi. O zamanlar böyle kolay değildi. Sevmek de, sevilmek de.
Bu şekilde zaman akıp giderken Ayşe'nin görüştükleri sürekli değişiyor, beni de kendisiyle gitmem için zorluyordu ama ben hep istemediğimi söyleyerek geçiştiriyordum. Ta ki yine Ayşe'nin bir görüştüğü geldiğinde yanında da bir arkadaşını getirmişti. Fırat. Onu şimdiye dek ilk kez orada görmüştüm. Başlarda yine davetlerine olumsuz yanıt versem de gençliğin verdiği o anki cahillikle evet diyerek gittim onlarla. Ayşe, gittiğimiz yerde biz biraz yürüyeceğiz diyerek yanımızdan sevgilisini alarak kalktığında Fırat'la baş başa kalmıştık. Ayşeler bir süre sonra gözden kaybolduklarında hayatımda ilk kez tanımadığım bir adamla yan yana kalmıştım. Fırat çok yakışıklı, bir o kadar da sevecen biriydi. Başlarda kendimizi anlatır, muhabbet ederdik. Buluşmalar sıklaştıkça da sevgili olmuştuk. Artık her hafta sonu buluşuyor, beraber vakit geçiriyorduk. Fırat, benden 5 yaş kadar büyüktü. Zengin bir ailenin çocuğuydu. İlişkimiz giderek ilerlemiş, evlilik hayalleri kurar olmuştuk. O yaşlar insanın çabuk kandığı ve sağlıklı düşünemediği zamanlar. Hele ki benim gibi dünyanın kahpeliklerinden habersiz olan biri için çok tehlikeli. Artık Fırat'ın aşkından deliye dönmüştüm. Hele yan yana geldiğimizde kurduğumuz o evlilik hayalleri yok mu? O anlarda resmen içim eriyor, daha da aşık oluyordum ona. Yine evlilik hayalleri kurduğumuz bir günde hayatımın en büyük hatasını yaparak onun olmuştum. O yaşta yaptığım şey cahillikten öte bir şey değildi. İnsan ailesine, akrabalarına bile güvenemiyorken ben böyle bir hataya düşmüştüm. Tabii bedelini çok ağır olarak da ödedim. Fırat ile nasılsa evleneceğiz diye kendimi avutuyordum. Ama nerede? Bir süre daha bu yanlışa devam ettik. Ona her buluşmamızda beni ne zaman istemeye geleceksiniz diye soruyordum ama bir şekilde bahaneler uyduruyor, bense aşkımdan inanıyordum. Ha bugün ha yarın derken de birkaç ay geçmişti. O hafta sonu yine buluşacaktık ama ne Ayşe'nin sevgilisi ne de Fırat gelmemişti. Ayşe'ye bunu sorduğumda ne bekliyorsun ki kızım? Bu zenginler böyledir hep. Sen parasını yiyebildin mi ondan haber ver dediğinde dünyam başıma yıkılmıştı. Ayşe, sen ne dediğinin farkında mısın? Evet, farkındayım. Sakın aşık oldum falan deme bana. Kızım, biz evlenecektik, bunun hayalini kuruyorduk uzun zamandır. O zenginler seninle benim gibi fakirlerine yapsın. Gününü gününe katar, eğlenir, sonra ortadan kaybolurlar. Bana bak, sakın birlikte oldum falan deme. Ayşe'ye söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Üstüne bunu koz olarak da kullanabilirdi. Dünyam başıma yıkılmışken bir de bunun derdini çekemezdim. Hayır, olmadım. Sadece elini tuttum, birkaç kez öptü o kadar. Öyle yaparsan kaçar tabii. Biraz cilvelenseydin durum başka olabilirdi. Ben de en başından senin gibiydim. Zamanında hata yapıp inandım, birlikte oldum. Bırakıp kaçtığındaysa şu an senin hissettiklerinden daha beter durumdaydım. Ben de akıllandım, sonrakilerle gönül eğlendirdim, paralarını yedim. Onlar bana ne yaptılarsa daha beterini yaptım onlara. Ayşe'yi de kandırmışlardı ama o kurt olmuş, çabuk atlatmıştı. Ya ben ne yapacaktım? Ailemin yüzüne nasıl bakacaktım? O an içimde bitmek tükenmek bilmeyen bir nefret oluşmuştu. Bunu Fırat'ın yanına bırakmaya da niyetim yoktu ama benim gibi bir garibanın da elinden ne gelirdi? Ailesinin evini, babasının iş yerini biliyordum ama gidip ne diyecektim ki? Kapının önüne koyar, üstelik alay ederlerdi, herkese rezil olurdum. Günlerim bu şekilde geçiyordu. İşe odaklanamaz, ailemle doğru dürüst konuşamaz olmuştum. Zaman geçtikçe öfkem de nefretim de giderek büyüyordu. O gün iş yerine geçtiğimde hayatımın değişmeye başladığı gündü. Ayşe hasta olduğundan işe gelememiş, ben de iş yerinde yalnız kalmıştım. Öğlen yemeği zili çaldığında aynı bölümde çalıştığımız kızlarla beraber geçmiştim yemekhaneye. Normalde Ayşe varken kimseye ihtiyacım olmuyordu ama o yokken de yapacak bir şey olmadığından diğer kızların yanına geçerek oturdum. İçlerinden adı Nebahat olan kız normalde Ayşe ile pek arası da yoktu. Benimle bir dertleri olmadı hiç ama mesafeliydiler hep. Karşımda otururken bana baktı,
ve Ayşe'ye güvenme kızım. O seni satar, ruhun duymaz. Bizden sana dost tavsiyesi. O ne demek öyle? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sesini yükseltme. İnsanların bizi duymasına gerek yok. Bu masadakilerin hepsi Ayşe'nin ne mal olduğunu biliyorlar. Onun korkusundan kimsenin gıkı çıkmıyor. O an masada oturanlara doğru kafamı çevirdiğimde hepsi bana acır gözle bakıyorlardı. Burası yeri değil. Yemek bittiğinde bizimle dışarıya gel, paydos bitene kadar konuşuruz. İnanmak istemezsen senin bileceğin iş. Biz canın yanmasını istiyoruz. Hepsi bu. O an bütün iştahım tıkanmış, duyduklarımı sindirmeye çalışıyordum. Zorla da olsa tabağımı bitirdim ve onların da bitirmesini beklemeye başladım. Yemeklerini bitirdiklerinde birlikte fabrikanın avlusuna çıktık. Avluda olan insanlardan uzak bir kenara geçtik ve anlatmaya başladılar. Meğerse Ayşe zamanında hepsine aynını yapmış ama onlar çok geçmeden yaptıkları hatanın farkına varmış ve geri dönmüşler. Şimdi hepten yıkılmıştım. Bir yanımda Ayşe'den yediğim kazık, diğer yanımda Fırat'tan yediğim kazık. İnanmak istemesem de benim yaşadığım şeylerin birebir aynını anlatıyorlardı. İçimdeki öfke giderek katlanıyordu ama Ayşe'ye de bunu duyduğumu belli edersem hem iş yerinde olay çıkar hem de aileler de işin içine karışırdı. Bunu kimsenin ruhu duymadan halletmeli, ikisinden de intikam almalıydım ama nasıl? Ayşe ile artık eskisi gibi samimi olmuyor, sadece beraber işe gidip geliyor. İş yerinde ise yapmacık samimiyetler kuruyordum. Çok geçmeden yine kendine birini bulmuş, eğlenmeye başlamıştı. O gün gene bana mesai muhabbetinde yardım etmemi istediğinde mecburen kabullendim. En azından o iş çevirirken ben de biraz dolaşırım diye düşünüyordum. O zamanların en meşhur caddesinde dolaşmaya başlamıştım. Her çeşit dükkan vardı burada. Sahafların olduğu bir bölüme geldiğimde kitaplardan biri dikkatimi çekti. Çok garip bir adı vardı. Nedir diye bakmak için yaklaştığımda içimi garip bir his kaplamıştı. İçini açmalı ve ona bakmalıydım. Normalde çok okuyup eden biri değildim. Hatta buradan defalarca geçmiştim ama ilk kez bir kitap dikkatimi çekmişti. Üstelik içimde olan bu his beni giderek etkisi altına alıyordu. Kitaba iyice yaklaştığımda elime alarak hemen açtım. İçerisinde büyük harflerle yazan bir uyarı vardı ama onu nedense okumadan içerisini karıştırmaya başladım. İçerisinde aşktan kavuşmaya, her şeyle alakalı onlarca şey vardı. Daha fazla dayanamayarak sahafın içerisine daldım. İçerisi bayağı kalabalıktı. Herkes bir şeyler alarak bakıyor, çalışanlarla konuşuyorlardı. Bir süre bekledim ama eve dönmem gerektiğinden çalışana iyice sokularak kitabın fiyatını sordum ama o kitaba bakmak yerine hangi bölümden aldığımı sordu. Ben de dışarıdan aldığım tezgahı söylediğimde o zamanın parasıyla çok ucuz bir tutardı fiyatı. Ben de parayı çıkarıp verdim ve poşete dahi koymasına izin vermeden çantamı atarak oradan ayrıldım. Kafam bir garipti. Ne yaptım az evvel diye düşünüyordum. Acilen eve gidip buna bakmalıyım diye de sabırsızlanıyordum. Eve geldiğimde anneme yardım ettim. Ev işleri ve yemek faslı bitince de odama geçtim. Normalde 4 kız kardeşiz. İkisi daha ufak olduğundan diğer odada, benden bir küçükse benim yanımda kalıyordu. Oldum olası uykuyu seven bir kızdı zaten. Yatağına girdiğinde direkt uyurdu. Onun uyuduğundan emin olunca bazen elektrik gittiğinde odamızdayken yaktığımız mumu yaktım ve çantamı alarak kitabı açtım. Kitap bayağı eski bir kitaptı. Sayfaları sararıp yıpranmıştı ama bu okumama engel olacak kadar da değildi. Mumun ışığında kitabın sayfalarını çevirmeye başladım. Birkaç sayfa okuduktan sonra aşk ile alakalı bölümlere gelmiştim. Burada uzakta olan sevgiliye kavuşma, ayrılan sevgiliyi döndürme, evi terk eden kocayı döndürme gibi birçok farklı şey vardı. Merakla okurken bunun büyüyle karışık duaların da olduğu bir kitap olduğunu net olarak anlamıştım. Okudukça okuyasım geliyordu kitabı ama en çok terk edenlerin kavuşması ve düşmanı baştan def etme başlıkları dikkatimi çekmişti. İkisinin de muhatabı belliydi. Yazanların doğru olup olmadığı ile alakalı en ufak bir fikrim yoktu.
İnsanlar dalga geçme amacıyla da yazmış olabilirlerdi. Ayrıca bu kitap gerçek olsaydı neden o sahafta bu kadar ucuza satılıyordu? Bunlar da kafamı kurcalayan şeylerdi. Ama dedim ya, cahillik. Sürekli bir şeylerle kendimi avutuyor, kitabın doğru olduğuna inanmak için çaba sarf ediyordum. İlk birkaç gün okumakla geçti ama halen güvenemiyordum. Bir gece yine kitabı okuduğum esnada sayfanın birinde kendini sevimli gösterme ile alakalı bir kısma denk geldim. Bu basit ve denenebilecek bir şeydi. Söylenenleri harfiyen yaptım. Sabah uyanarak işe gittiğimde bir değişiklik olmadığını gördüm. Yanlış bir şeyler yaptım diye düşünüyordum. O gece aynı şeyleri tekrarladım. Gene değişen bir şey olmadı. Birkaç gün sonra her şeyi en başından dikkatlice okumaya başladım. Burada bilmediğim kelimeler ve kitabın en alt kısmında küçük yıldızlarla yanında sayfalarla alakalı olan açıklamalar vardı. O zaman dipnot nedir? İlk defa öğrenmiştim. Orada yazan sayfaları açıp baktığımda belirli günlerde ve zamanlarda yapılmasının doğru olduğunu, ismin belirli şeylere göre hesaplanması gerektiği ve özel olan yazım tekniklerinin olduğunu anlamıştım. Bu yaşına kadar doğru dürüst hesap yapmamış olan ben, bunların içerisinden nasıl çıkacaktım? Yazları Kur'an kursuna gitmiş olmamdan ötürü Arapça hesapları yapabilirdim diye umuyordum ama orada söylenen tarihe kadar bunu yapabilir miydim emin değilim. Her gece kitabı okur ve hesaplar yapar olmuştum. Birkaç gün geçtiğinde bu işin içerisinden çıkamayacağımı düşünür olmuştum ama içimde yer alan öfke beni yeniden körüklüyordu. O gece bayağı bir uğraşın ardından hesapları bitirmiştim. Doğru olduğu konusunda da en ufak bir eminliğim yoktu. Kitapta yazan tarih sıralaması yarın geceyi gösteriyordu. Ertesi gece kitapta ne yazıyorsa her şeyi harfiyen yaptım. Yazdığım kağıdı da bir güzel saydım ve sütyenimin içerisine küçük bir iple tutturdum. İşe gittiğimde herkes daha bir sıcak davranmaya, yemek arasında ise evvelden dikkatini çekmediğim erkekler bana bakmaya başlamıştı. Üstelik yaptığım işler azalmış ya da daha kolay hallolur olmuştu. Bunları görünce içimde o an intikamın hırsı öyle bir alevlenmişti ki anlatamam. Şimdi sıra düşmanı defetme ile alakalı yazana gelmişti. Gece eve gittiğimde o sayfaları açtım ve hesaplarını yapmaya başladım. Bütün hesaplamalarını bu defa daha kolay yapar olmuştum. Üstelik yapılması gereken gece 2 gün sonraydı ve Ayşe'nin üzerinde taşınmasına da gerek yoktu. Sürekli ben yanındaydım zaten. O günün gecesinde hazırladım ve sabah Ayşe ile beraber fabrikaya geçmek için yola çıktık. Fabrikanın servisine bineceğimiz durağa doğru yürümeye başladık. Tam durağa vardık derken ayağa takıldı ve yere kapaklandı. Elinden tutup kaldırdığımda avucunun içleri taşlara sürtündü diye yara olmuş, kanamaya başlamıştı. Dışım, ay kuzum ben sana kıyamam derken içimse oh canıma yağ değsin diye seviniyordu. Araç geldiğinde binerek fabrikaya geçtik. Çok geçmeden Ayşe'nin makinesinde Ayşe'den kaynaklı arızalar oluşmaya başladı. Ustabaşından azarlar işitmeye başlamıştı ama asıl olay öğlen yemeğinden sonra yaşanmaya başladı. Ayşe'nin çalıştığı makinede büyük bir sarılı bobin ip vardı. Demir kısmıyla Ayşe'nin ayağına düşmüştü. Apar topar hastaneye götürdüler. O an ne kadar sevinmiştim anlatamam. Ama dedim ya, cahillik işte. O cahillik bana daha da cesaret verdi. Artık kime ne istersem yaparım edasıyla dolanır olmuştum. Ayşe'nin ayağı çatlamış ve 10 gün kadar işe gelemeyeceğini söylemişti ustabaşı. O an kırılsaymış keşke diye de içimden geçirmedim dersem yalan olur. Kitaba olan bağım giderek artıyor, onu bir parçam gibi görüyordum. Her gün onlarca işçinin bana bakması egoma tavan yaptırmış, hepsine resti çekmiştim. İçim tam soğuyana kadar da kimseyle görüşmeye niyetim yoktu. Sıra Fırat şerefsizine gelmişti. Ona unutamayacağı bir ders verecek, kapımda köpek edecek. Kirlettiği namusumu temizlettirecektim. Dahası da benimle evlenmesini sağlayacak ve evlendiğine bin pişman edecektim onu. O günün gecesinde Ayşe aradan çekildiği için ona yazdığım kağıdı kitapta yazan usule göre devre dışı bıraktım. 10 gün sonra
daha beter olacağı şeyler yapacaktım ona. Ayşe'nin kağıdını hallettikten sonra sıra Fırat'a gelmişti. Bu, diğer işlere göre daha zor, saç, resim ve sürekli geçeceği bir yol istiyordu. Saçı ve resmi vardı. Onun aşkıyla yanarken saç tellerini koklar, resmine bakarak uyurdum. Bende olanların aynısı onda da vardı ama kim bilir daha benden başka kimlerin neyi vardı onda. Aklıma geldikçe delirmeye başlıyordum. Bütün hesap ve kitabı eksiksiz olarak yaptım. Gereken birkaç ot vardı, onları da aktardan aldım. Geriye sürekli geçeceği yolu bulmak kalmıştı. Hesabım ve kitabım belirttiği zaman bir hafta sonraydı. O zamana kadar düşünüp bir çıkar yol bulacaktım. İlk başlarda babasının iş yeri geldi aklıma. Sürekli oradaydı ama hafta sonları gitmezdi. Biraz daha düşününce sürekli geçeceği yol yerine sürekli yaşadığı evin çevresine koysam aynı etki olmaz mıydı? Bence olurdu. Hem olmazsa yeniden yapardım. Neticede kitap bendeydi. Fırat'ın evini daha öncesinden görmüştüm. Yerini de iyice biliyordum ama nasıl koyacaktım ki? İşte bunu bir türlü bulamıyordum. Her şeyi geçtim, Fırat'ın beni görmemesi gerekiyordu. Bunları düşünerek günlerim geçiyordu. Bir akşam işten eve giderken birisinin adres sormasıyla kafamın içinde şimşekler çakmıştı. Biri görürse beni, bahanem bu olacaktı. Evet, o günün gecesinde bütün her şeyi hazırladım ve sabah fabrikaya gittim. Mesai bittiğinde de kimsenin dikkatini çekmeden Fırat'ın evinin yolunu tuttum. Öğleden sonra olduğu için de işim daha kolaydı. Fıratların evinin önüne geldiğimde etrafıma son kez bakınarak bahçelerine girdim. Evin bahçesi içerisinde yer alan süs çitleri dikkatimi çekti. Son derece şık ve bakımları yeni yapılmıştı. Bu yüzden de kimsenin dikkatini çekmezdi. Çok hızlı bir şekilde bahçenin içerisine girdim, elimle de iyice araladım. Çitin içerisine attım, ardından da elimle bozduğum yeri düzelttim ve oradan hızla ayrıldım. Kimse beni fark etmemişti. Bir süre dışarıda dolaştıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi evimin yolunu tuttum. Artık iş beklemeye gelmişti. Birkaç gün geçtikten sonra Ayşe de işe dönmüştü. Yaklaşık bir hafta dolmuştu. Tam doğru olarak yapamadığımı düşünerek umutsuzluğa kapılmıştım ki o günün akşamında işten çıktığımda Fırat'ı fabrikanın kapısında beklerken gördüm. Yanından umursamadan geçip giderken adeta yalvarır bir edayla bana seslendi. Ayşe de kolumdan tutarak artık ne yaptıysan seninki kuzuya dönmüş dedi. O an Ayşe'yi boğasım gelmişti. Bütün bu yaşadıklarım onun pisliği yüzünden başıma gelmişti. Bir de böyle konuşması beni çileden çıkarıyordu ama etrafın kalabalığından ses çıkaramadım ve yanından ayrılarak Fırat'ın yanına geçtim. Servis araçlarının kalkmasına 10 dakika vardı. Onca zamandan sonra hangi yüzle geldim buraya? Seni merak ettim. Yani ortada bıraktığın eserin ne halde onu mu merak ettin? Hayır. Birkaç gündür sürekli seni görüyorum rüyalarımda. Rüya gördün diye geldiysen defol git. Bir daha gözüm seni görmesin. Onca zaman geçti, güya seviyordun. Evlenecektik ama ortada bıraktın. Yüreğin sızlamadı, şimdi rüya gördün diye mi geldim aklına? Hayır. Daha önceden de gelecektim ama yüzüne bakmaya yüzüm yoktu. Seni görmek istemiyorum Fırat. Defol git hayatımdan dedim. Yanından uzaklaşarak servise bindim. İçim içime sığmıyor, neredeyse sevinçten havalara uçuyordum. Ben nasıl süründüysem şimdi onun sürünmesi gerekirdi. Ayşe meraktan çatlamış, kolumu çimdikleyerek sorular soruyordu. Ona habersiz bırakıp gittiği için pişman olduğunu, çok sevdiği için de geri döndüğünü ama istemediğimi söyledim. O an kıskançlığı suratından okunuyordu Ayşe'nin ama ondan daha intikamımı almamıştım. Önce Fırat'ın peşimde sürünmesini izlettirecek, sonrasında düğünümü izlettirip içi içini yedikten sonra bütün foyasını dökecektim ortaya. Kafamda her şeyi en ince detayına kadar kurmuştum. Artık her gün Fırat fabrika çıkışına geliyor, yalvarıyordu ama bu yetmezdi. Yaptığım şey bana kavuşamadığı her gün içinin Korelev gibi yanmasını sağlayacaktı. Günler geçtikçe Fırat'ın hali giderek perişan bir hal alıyordu. Artık barışma yakarışları evliliğe dönmeye başlamıştı. Bir gün yine fabrikaya geldiğinde madem ciddisin aileni gönder hafta sonu
istesinler. Seni ancak bu şekilde affederim diyerek yanından ayrıldım. Ertesi gün olduğunda yine fabrika çıkışına gelmişti. Yanına gittiğimde ailesiyle konuştuğunu ve pazar akşamı saat 7 gibi en geç geleceklerini söyledi. O sevinçle tamam canım dedim ve yanağına bir buse kondurarak araca bindim. O kadar sürünmeye yapmacık bir ödülü hak etmişti. Onu öptüğümü gören Ayşe kıskançlıktan deliye dönmüştü. Bu her halinden belliydi. Yanına oturduğumda "Ne oldu kız? Neden öptün onu?" diyerek sordu. Ben de beni istemeye geleceklerini haber vermeye gelmiş, ondan öptüm diyerek cilveyle söyledim. Resmen kuduruyordu ama daha iyi günleriydi onun. Akşam anneme beni beğenen birisinin olduğunu ve istemeye geleceklerini söylediğimde hem şaşkın hem de sevinçli bir hal almıştı suratı. Kimdir nedir diye sorduğunda maddi durumlarını, yaptıkları işlerini anlattığımda sefil olan hayattan kurtulacağıma çok sevinmiş ve babama söylemişti. Pazar sabahtan evde olan hazırlıkları yaptık ve nihayet geliş saatleri yaklaşmıştı. 18'ime yeni girmiş, evlilikle alakalı bir problemim kalmamıştı. Nihayet kapı çaldı. Benden küçük olan kardeşim kapıyı açtı, biz ise sırasıyla onun arkasına dizildik. O, anne babamın elini öpmüş, ben de onun anne babasının elini öpmüştüm. Annesinin evimizin durumunu küçümser gözle izlemesi yok muydu? Daha da fazla nefret etmeme sebebiyet veriyordu ama onun da sırası gelecekti. İsteme faslı geçtikten sonra sözler kesildi. Nişan ve düğün tarihleri çok kısa aralıklarla belirlendi. Nişan küçük ve mütevazi olarak yapıldı ama düğünü en görkemli olacak şekilde yapması için her gün Fırat'ı dolduruyordum. Fırat'ın ailesi için de şirinlik ve söz geçirme için olan kağıtlardan hazırlamış, resmen elimde hepsini çevirir olmuştum. O, bizi beğenmeyen annesi bizim evden çıkmaz, sürekli hediyelerle gelir gider olmuştu. Bense fabrikadan ayrılmış, koca parası yeme moduna girmiştim. Düğün günü geldiğinde Ayşe'yi sadıcım yapmıştım ki her anında daha fazla kudursun istiyordum. Çok büyük bir salonda gösterişli bir düğünle evlenmiştik. Balayına çok güzel bir yere gitmiştik ama yaptıklarımın etkisi geçmek üzereydi. O yüzden de Fırat'ın uyuduğu zamanlarda parça parça hazırlıklarımı yapıyordum. Bitirdiğimde ise çantamın içerisinde bir yere sakladım. Fırat, ne dersem ikiletmiyor, her dediğimi misliyle yapıyordu. Balayı dönüşü ailemin evini taşıtmak için güzel bir ev buldurdum. İçini dayatıp döşettim ve hızlıca oraya taşınmalarını sağladım. Fıratların imkanlarını sonuna kadar kullanmaya niyetliydim. Her hafta ailemin yanına ziyarete gider, bütün alışverişlerini ben yapardım. Şimdi sıra Ayşe'yi rezil etmeye gelmişti. Onun başına öyle birini musallat ettim ki ikisinin arasında yaptığım bağlama büyüsüyle perişan bir hale geldiler ve Ayşe hamile kaldı. Bunu da bir mektupla ailesine ispiyonladım. Ara sıra eski mahalleye gidiyor, onu kontrol ediyordum ama son gördüğümde yüzü gözü mosmor bir haldeydi. Aile baskısına dayanamamış, evden kaçarak o çocukla evlenmişti ama aradaki bağlamayı çözdüğümde çilesi orada da bitmemişti. Tam yaptıklarım yeter. Bunlar ona ders olmuştur diye düşündüğümde eşimin bir itirafıyla yeniden deliye döndüm. Ayşe zamanında beni Fırat'a bir kolye için peşkeş çekmişti. Bir de sonraki zamanlarda o Fırat'ın arkadaşından ayrıldığını söylemişti ama görüşmeye devam etmişler ve arkamdan da sürekli alay etmişler. O zaman Fırat'ı affetmiş, yeniden sevmeye niyetlenmeye başlamıştım ama yok, olmuyordu bu. İkisinin de çilesi bitmeyecekti. Fırat'tan tiksinmeye başlamıştım iyice ama ayrıldığımda bana uzun zaman yetecek kadar mal varlığını henüz toplayamamıştım. Üstelik ayrıldığımda herkes onu suçlu bilmeliydi. Kitapta yer alan her şeyi artık ezbere biliyor, gözü kapalı yapıyordum ama Ayşe'ye uykusunu haram etmek gerekti. Onu da onlardan yardımcı almadan yapmam zordu. Nasılsa kitap bende olmasa bile her şey aklımdaydı. Yaptığım uzun ritüellerle önce kalp gözümü iyice açtım, ardından da onlardan birini emrime aldım. Nasıl olduğunun detaylarını anlatmayacağım. Emrime aldığım erkek bir cindi. Kabilesi ve kendisi gayet güçlüydü. Başta bazı hediyeler verdim ona, o ise her dediğimi zevkle yaptı. Ayşe'ye musallat olmuş, gecesini gündüzüne katmıştı.
Ayşe'yi en son gördüğümde sokakta olan köpeğin günü onun gününden iyiydi. Fırat'ı ise iyice sömürmüş, bana uzun zaman yetecek kadar malı toplamıştım. Fırat'a yaptığım bağlamaları çözdüm ve kendi haline bıraktım. Yardımcım bana haberlerini getiriyordu onun. Şerefsiz insan her daim şerefsizdir. Bağlamaları çözdükten çok kısa bir süre sonra kızın biriyle görüşmüş. Bekarım diye de yalanlar söylemeye başlamıştı. Kızı çaktırmadan buldum ve bütün olanları anlattım. Benim yaşadıklarımı masum birinin daha yaşamasına izin veremezdim. Onunla güzel bir plan yaptım. Ve o zamanlar moda olan şipşak fotoğraf makinelerinden alarak kıza verdim. Amacımız her fırsatta birlikte resim çekmeleriydi. Bir tane de kendime aldım ve işe koyulduk. Bir hafta sonra kızla haberleştik. O hafta sonu annemlere gideceğim bahanesiyle evden çıkacaktım. Kızla ikisi geldiğinde ise evi basıp ortalığı katıp karıştıracaktım. İşin içerisine Fırat'ın babasını da dahil ettim ki geri dönülmez olan bu yolda elimde olan her şeyi kuvvetlendirdim. Sabah annemlere gidiyorum diye evden ayrıldım ve Fırat'ın babasının yanına gittim. Ağladım, zırladım. Beni aldatıyor, gün yüzü göstermiyor diyerek babasını iyice doldurdum. Zaten arada şirinlik kağıtları da olduğu için o ışınla çıktığımız gibi bizim evin yakınlarına vardık. Kızla anlaştığımız saat çoktan geçmişti. Sessizce merdivenleri çıktık ve anahtarımla kapıyı açtım. Kız, yapma etme ne olursun diye Fırat'a konuşuyordu. Ki mesaj da buydu. Elime makineyi aldığım gibi odanın kapısını açtım ve resimlerini çektim. Fırat, ağzı açık bana bakarken açıklama yapmaya da çalışıyordu. O anda babasının arkamdan çıktığını görünce Fırat resmen mal gibi kalmıştı. Kızsa, sen hani bekardın, hani evlenecektik diyerek tokatı basmasıyla kendine geldi Fırat. Kız plan gereği elbiselerini giydi ve tam kapıdan çıkarken Fırat'ın babası kolundan yakaladı. Eline yüklüce bir para sıkıştırdı ve durumdan kimseye bahsetmemesini sıkıca tembihledi. Kızın da canına minnet. Hem adamdan hem de benden para aldı ve hayatı boyunca çekeceği bir acının kıyısından döndü. O oturduğumuz evin tapusu ve yüklüce bir miktar parayla ziynet eşyasını alarak boşandım Fırat'tan. Ardından evi satarak şu an yaşadığım şehre taşındım. Ailem başta çok karşı çıksa da ikna etmem çok da zor olmamıştı onlara. O kıza evi sattıktan sonra da birkaç kez uğradım. Kendisine adam gibi birini bulması yoksa ömrü boyunca bunun acısını çekeceğini iyice anlattım. Ben de bir miktar para bırakarak yanından ayrıldım. Oradan taşınana kadar da ara sıra görüşmeye devam ettik. Fırat'a ve Ayşe'ye unutamayacakları bir ders vermiştim. Şimdi yaptıkları şeyleri suratlarına vurma zamanıydı. Ayşe'nin yaşadığı eve giderek zamanında yaptığı her şeyden haberimin olduğunu. Bu, başına gelenlerin bunun diyeti olduğunu. Üstündeki belamı çekeceğimi ama bir daha karşıma gelirse ya da birine dahi konuşursa hayatında unutamayacağı şeyler yaşatacağımı uygulamalı olarak gösterdim. Aynını Fırat'ın yanına giderek de yaptım. İkisinin de suratları görülmeye değerdi. Oradan ayrılıp halen ikamet ettiğim ile yerleştim. Burada bir ev aldım. İlk zamanlar ne yapacağımı uzun zaman düşündüm. Ardından eleman arayan, o zamanın meşhur olan bir kafesinde çalışmaya başladım. Birkaç sene geçtikten sonra sahibi orayı satmak isteyince uygun bir fiyata anlaşarak devraldım. Ara sıra gelen müşterilere fal bakmaya başlamıştım ve benim gibi olan kızları gördüğümde onlara fal vasıtasıyla yanlış yolda olduklarını anlattım. Zamanla kafenin işleri giderek arttı ve tamamen fal kafe konseptine dönüştürdüm. Yardımcım vasıtasıyla her şeyden haberdar oluyor, insanlara yaşadıklarını anlatıyordum. Gelecekten haber verme hatasına hiç bulaşmadım ama kandırılan insanların da gerçeği görmeleri için elimden geleni yaptım. Ailemi memleketimizde yıkılan evin yerine yenisini yaptırarak oraya yerleştirdim. Orada onlara yetecek bir düzen kurdum. Kardeşlerimin okuması için de elimden geleni yaptım. Ben ne yaşadıysam onlar bunu yaşasın istemedim. Kardeşlerimi okuttuktan, iş sahibi yaptıktan sonra bir zaman daha devam ettim fal işlerine ama yaşım ilerledikçe ve sağlıklı düşünmeye başladıkça yaptığım hataların daha iyi farkına vardım. Ayşe ve Fırat'a, onlar farkına varmadan
hayatlarını düzeltmeleri için yardım ettim. İkisine de birer mektup yazdım. İki tarafında hatalı olduğunu, herkesin cezasını çektiğini, artık hayatlarının yoluna girdiğini ve bunda olan katkımı anlatarak helallik istedim. Ardından Fırat'ın ailesiyle görüşerek onlara da olanları bir bir anlattım. Başta kızsalar da oğullarının yaptıkları şeylerden ötürü de helallik verdiler. Onlardan aldığım ne kadar haksız para varsa fazlasıyla verdim onlara. Aynı şeyi Ayşe'ye de yaptım ve hayatının düzene girmesini sağladım. Herkesten helallik aldıktan sonra aileme de olanları anlattım. Yardımcımdan uzun zaman kurtulmaya çalıştım. Aramızda karşılıklı çıkar olduğundan bir hoca vasıtasıyla kökten kurtuldum. Tövbe ettim, namaza başladım. Umarım Allah tövbemi kabul etmiştir. Onca zaman hayatımda kimse olmadı. Zaten birileri girmeye çalışsa da yardımcım doğru ya da yanlış bir şeyler anlatarak beni onlardan soğutmayı başarıyordu. Artık o da yoktu ve iş yerime gelen bir beyle yeni yeni görüşmeye başladım. Ona dürüst olmak için ilk zamanlarda her şeyi bir bir anlattım. Başta soğuk dursa da zamanla o da her şeyi kabullendi ve şimdi durumumuz ne olur bilmiyorum. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Bunu okuyan ya da dinleyen her kim varsa şunu bilmesini isterim. Eğer anlık bir öfkenin ya da hırsların kurbanı olursa insan bir ömür unutamayacağı pişmanlıkların altında ezilir. Ben, evet ben. O zamanlar yaşadığım cahilliklerin bedelini yıllarca çektim. Bunlar sadece bilmenizi istediğim kısımlarda ama bilmediğiniz arka planda ne acılar var bilemezsiniz. Her gece gördüğüm kabuslar, yaşadığım musallatlar, sevdiklerimi bir şey olmasın diye korumak için verdiğim çabalar ve daha anlatamayacağım binlerce acı ve pişmanlıklar. Belki benim yüzümden kimse ölmedi ama birçoğunun hayatı karardı. Bana yaşattıklarını misliyle ödediler ama ben de onlarla aynı şeyi yaşadım. Her namaz kıldığımda Allah'ın huzuruna bunun acısını taşıyarak çıkıyorum. Bundan daha büyük acı olamaz. Sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.